Öncelikle merhaba arkadaşlar. Soru araya adam geldi. Yaklaşık 1-1,5 saat kadar önce bazı güncellemeler geldi. Bunları anlatacağım. Daha sonrasında ödüllerle birlikte videoyu taşlandırmayı düşünüyorum. Çok fazla gelişme var. Bunları not aldım. Bazen not defterine bakacağım. Bu yüzden kusura bakmayın diyorum. Hızlı bir şekilde başlayalım. 3 lig geldi. Kimler geldi? MLS, J Lig ve K Lig. MLS, Japonya ve Kore ligleri geldiler. Ve diğer liglerde olduğu gibi onlarda da hat-trick, sıcak seriler bulunacak. Ama durumlar biraz değişik. İleride anlatacağım. Evet, diğer liglere eklendiler. Onun akabininde MLS'te özel bir durum var. Pardon, J Lig'de özel bir durum var. J Lig normalde güncel bizim ligimiz ve diğer büyük liglerde olduğu gibi yaz ayına geçecek. Ve kışın olmayacak. Ama bu noktada 20 maçlık bir özel turnuva düzenliyorlar. Sorare'de bu özel turnuva için J Ligi ile anlaşmış ve bu özel turnuva boyunca basacakları kartların tamamı yeni sezon olacak. Ve bu kartlarla tabii ki yeni sezon olarak yarışabileceksiniz. Ama sonraki sezon eğer anlaşırlarsa J Lig'le bunu da belirtmişler. Kesin anlaşacakları kesin değil. Bu durumda da eğer anlaşırlarsa sonraki sezon tekrar yeni sezon basacaklar. Yani bu alacağınız J Lig kartları 20 başlık yeni sezon kartlar olacaklar. Evet, onun akabinde ne zaman basacaklarını yazmışlar. Ee, Görselde göstermişler. Evet, asıl olaya gelelim. Az önce ben bunu görünce başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Bu arada bunu Türkçe'ye çevireyim ki herkes okumak isteyenler okuyabilsin. Hasrik ve liderlik tablosu iki farklı bölüme ayrıldı. Ben bunu görür görmez hemen X'e girdim. Ve şu postu Sorare'nin update postunun altına hemen attım ve oldukça fazla etkileşim görmüş zaten. Bunu da Türkçe'ye çevireyim. Ya bu durumun tamamen saçmalık olduğunu yazdım. İnsanlar neden bunu istesin vesaire şeklinde bir durum paylaşımında bulundum. Ve oldukça kötü fikir olduğunu belirtmiştim. Ama bundan sonra okuduklarımdan sonra fikrim değişti ve daha sonrasında da fikrimin biraz değiştiğini ve bu duruma sıcak baktığım hakkında bir post daha attım. Sorare ile de el sıkışmışız. Öyle bir gif atmışlar. Olaya devam edeyim. Neden fikrim değişti? Bunu belirtmek istiyorum. Öncelikle bunu görür görmez ulan dedim, fazladan demek ki bize bunlar kadro kurdurmak istiyorlar. Amaçları da bu yani. Ve bunu niye isteyeyim? Ben şu an hem liderlik tablosunda yarışıyorum hem sıcak serilerde yarışıyorum. Her iki ödülde kazanabiliyorum. Bunun ayrılması bana ne gibi faydaları olur diye düşündüm. İlk düşündüğümde çok sinirlendim. Yavaş yavaş sinirim azaldı. Bazı gelişmelere göre şunları tik atayım bu arada. Bu arada Arjantin Ligi olmayacak. Onu belirtmemişim. Arjantin Ligi ile anlaşamamışlar. Ee, evet. Başka ne anlatmamışım? Kartlar resimsiz olarak bu sezon olduğu gibi Early Access olarak basılacaklar ve ilk lig haftasıyla birlikte kullanabileceğiz. Ayrıca klasik kart slotu da bu sezon olduğu gibi devam edecek. Bu arada bu bütün güncellemelerin hepsi Japonya, Kore ve MLS Ligi için geçerli ama buna sinirlenme sebebim sonraki sezon bunlar bunu getirdiğinde zaten sonraki sezon bizim kullandığımız liglere de getiriyorlar. Bu sezon bunları değiştirmiyorlar. Ama sonraki sezon neredeyse birebir aynılarını veya çok ufak değişikliklerle birlikte bizim liglere geliyor. Bu yüzden sinirlenmiştim. Ve bu yüzden biraz sinirim yatıştı. Onu da belirtmiş olayım. Evet. Bunları söyledim. J Lig'de ilk 2 hafta sanırım bazı durumlar varmış. İlk 2 hafta onlar için ekstra bir gaming açılacak ve daha az takım varmış sanırım. Onu belirtmişler. E, Söylediğim gibi Hasrik ve liderlik tablosu ayrılmış. Liderlik tablosunu arena sekmesinde görebilecekmişiz. Evet. Bunu da belirtmişler. Tabii ki arena sekmesinde olacak liderlik tablosu ama tabii ki herkesin katıldığı bir liderlik tablosu olacak. Ücretsiz olacak ve 10 kişi olmayacak tabii. Katılan herkes tek bir division altında olacak. Bu konuya ileride değineceğim. Bu aslında güzel bir görsel ama aşağıda bunu tek tek açıklamışlar. O yüzden bu görsel üstünde durmuyorum.
Evet. Evet, bu da güzel bir konu. Bu biraz aslında konuya ısınmama neden oldu. Ama daha farklı olaylar da var tabii. Birden fazla kadro hedefe ulaştığında ek ödül kazanacakmışız. Essence kısmında yarışıyorsak örnek veriyorum. 4 kadroyla yarışıyoruz. Bu konuya değineceğim. Bu kadro sayısı da bazı yerlerde arttı. Bazı yerlerde aynı, bazı yerlerde düştü. 4 kadroyla yarışıyoruz diye düşünelim. 3 kadro hedefe ulaştıysa ekstra ödüller olacak. Bunu ilerleyen kısımlarda görselle birlikte güzel bir şekilde göstermişler zaten. Kalıcı Essence Grand Prix diye bir olayları var. Şu şekilde. Essence kısmında da sadece pardon Essence diyorum. Sıcak seriler kısmında da sadece sıcak seri olarak yarışmayacaksınız. Yani sadece hedef için yarışmayacaksınız. Ayrıca belirli bir puan yaptığınızda örnek veriyorum 200 bin Essence'i o puanı yapanlar arasında paylaştıracaklar. Tabii ki puan baremi oldukça yüksek olacak. Bunu belirteyim. O puana ulaşırsanız oldukça yüksek bir Essence miktarı alırsınız diye tahmin ediyorum. Biraz daha ilerleyince onu da belirteceğim. Tamam. Şöyle bir bakayım notlarıma. Farklı mod oluyor. Ücretsiz olacak ve 10 kişilik değil tüm katılımcılar katılacak. Bunu belirttim. Birden fazla hedef tutan ekstra ödül kazanacak. Evet, belirli bir puana ulaştığınızda örnek olarak 400 puan, 480 puan demişler. Hatta mevcut liglerde o şekilde olacakmış. Muhtemelen 480 puana ulaşan çok az kişi olur ve oldukça fazla essence kazanırlar. Bunu da söylemiştim. Heh. Evet, bu olay bu olay çok kritik. Biz geçen günlerde hatırlıyorsanız X tarafında bir post atmıştım ben. WhatsApp grubuyla birlikte bir ortak konumuzdu ve ben bu konuda bir post atmaya karar verdim. Arkadaşlarımla birlikte karar verdim ve sağ olsunlar destek oldular ve birçok kişiye ulaştı o post. O post neydi? O Gaming'de tamamen 9 tane Challenger takımı vardı ve kural 10 tane lisanslı takımın olması yönünde. Bu yüzden Challenger'ın neredeyse %80'i olan takımlar olmasına rağmen 10 tane takıma ulaşmadığı için lig açılmamıştı. Bu duruma isyanımız bence burada boy göstermiş. Yani bu olayı biz getirmiş olabiliriz. Bu yüzden size teşekkür ediyorum. Sıcak seriler kısmında 10 tane takıma artık gerek yok. Sadece bir takım olsa bile sıcak seriler tarafında yarışabileceksiniz. Liderlik tablosunda bu durum hala bu şekilde geçerli. Yani 10 tane lisanslı takımın olması gerekiyor. Bunu da belirteyim. Bu arada sıcak serilerde maç bittikten 30 dakika sonra ödüllerin devam etme kısmı bu liglerde de devam ediyor. Yeni gelen liglerde de devam edecek. Yani bu da önümüzdeki sezon için benzer bir politikanın devam edeceği anlamına geliyor. Evet, güzel bir olaya gelelim. Divler artık olmayacak. Liderlik tablosu tek bir tablo altında olacak. Yani divler kaldırılmış oluyor ki bence divler biraz saçmaydı açıkçası. Yani gerçekten Div 3'teyken Div 1'deki çok büyük ödülü kaçırmak oldukça üzücüydü. Bu bence iyi bir gelişme. Gelecek sezon için muhtemelen bize de benzer şekilde olacaklar. Bunu tekrar ediyorum. Bu sadece bu yeni 3 lig için geçerli olan kurallar. Daha önce de belirttiğim gibi muhtemelen sonraki sezon birçoğu bizim için geçerli olacak. Bu yüzden bizim için önemli. Yoksa yeni liglerde yavaş yavaş gireceğiz ve kısa vadede bizim için önemli değil aslında ama bunların sonraki devam eden süreçte de devam edeceğini düşündüğümüz için bizim için önemliler. Bir su için çok konuştum. Devam edelim. Evet, anında ödül talebi, bunu söyledim. Artık divler yok, bunu da belirttim. Evet, şu şekilde ayırmışlar. Super Rare'de 3 liderlik tablosunda yarışabileceğiz. 3 adet de sıcak seriler slotumuz olacak. Rare tarafta 2 liderlik tablosunda yarışabileceğiz. 4 adet sıcak seriler slotu olacak. Limited tarafta 1 adet, sadece 1 adet liderlik tablosu olacak. Ve 5 adet de sıcak seriler slotu olacak. Buna neden sıcak bakıyorum? Bence burası çok önemli. Eğer bu konuda bize çok daha fazla kadro kurdurmak istiyor olsalardı bence burada biraz daha tabiri caizse kaşarlığa gidip limited sayısını oldukça fazla yapabilirlerdi. Ya burada bir tane limited kadrosu yapmaları şey demek, yani sadece bir kadroyla yarışıyorsun. Buraya çok iyi bir kadro kur.
Ve diğerleriyle yarışabil. Hatta belki çok underdog kadroyla burayı kazanabil. Çünkü buraya 5 kadro kurarsa çok iyi galeriye sahip olan birisi 3 kadroda DNF yese bile 4. 5. kadrosu tabii ki liderlik tablosunda sürklese edebilecekti. Yani 5 tane çok iyi kadroyla liderlik tablosunu çok net bir şekilde sürklese edebilecekti. Ama burada sadece bir kadro olması şöyle bir şey demek. Bazen de underdog kadrolar kazanabilir. Bazen çok iyi takımların oyuncuları DNF yediğinde çok yani örnek vereyim. Süper Lig'den Trabzonspor, Beşiktaş kazanabilir. Underdog takım benim için bunlar. Belki de çok daha düşük takımlar kazanabilir. Yani bizim ligimizde daha düşük takımlar olmadığı için onlardan örnek verdim ama İskoçya Ligi'nin 10.sü bile belki de burada liderlik tablosunda bazen kazanabilecek. O yüzden tam olarak bu konuyu biraz saçmaladım. Son yaklaşık 30 saniyedir saçmalıyorum ama dediğim gibi underdog bir kadronun kazanabilmesi benim için çok önemli liderlik tablosunda. O yüzden bu kaşarlıkları yapmadıkları için biraz daha ılımlı bakıyorum bu konuya. E, Bence fena değil. Fena değil. Ayrıca daha keyifli olabilir. Çünkü eskiden şöyle hatırlıyorum. Cap 270 vardı. Oradan çok iyi ödüller kazanabiliyorduk. Ve tek bir kadroydu zaten eskiden. Bence bu ruhu tekrar aydınlatabilir bu tarz liderlik tablosundaki kazanımlar. O yüzden liderlik tablosuna daha keyifle bakabilmek benim için önemli. Çünkü bildiğiniz üzere kurduğumuz kadrolarla çok büyük galerilerle savaşmak oldukça zor. Ben çok fazla kadro kuruyorum. Ona rağmen yine de yarışmak dediğim gibi çok zor. İhtimalin artması güzel bence. O yüzden bu duruma biraz daha ılımlı bakıyorum. Daha katıydım ama bence fena olmayabilir. Belki de daha keyifli olur bilmiyorum. O yüzden bu konuya çok sert bakmayacağım. Onun akabinde zaten burada tekrar az önce belirttiğim kadro sayılarını göstermişler. Bu arada sıcak serilerde limited'da söyledim bilmiyorum ama 5 adet kadro kurabileceğiz. Aslında Hasrick'te ilerlememiz kaleme düştük. Neyse. İlerlememiz biraz daha kolaylaşabilir. Bu ekstra ödül muhabbeti de bence işi hafifletiyor. Ayrıca liderlik tablosunda bir kadro işi biraz daha hafifletiyor. Yani çok yumuşatmışlar benim için. Yavaş yavaş bu durumu ısınmaya başladığımı zaten X'te attığım postada belirtmiştim. Ve hemfikirim. Kadro bonusları devam edecek. Şu kalemi alayım. Çünkü bakmam lazım aynen. Kadro bonusları devam edecek. Cap 260 ve bildiğiniz üzere multi club yani aynı takımdan maksimum 2 oyuncu olayı devam ediyor. Hasrik ve liderlik tablosuna devam edecek. Onun akabinde gördüğünüz gibi ödüller bu şekilde. Bu da biraz sinirimi bozdu aslında. Cap pardon 340 puanı yani ilk hedef ve ikinci hedefe Essence koymuşlar. Aslında ilk baktığımda biraz sinirlendim. Ama şöyle düşündüm. İlk hedefin ödülü 3 dolar. İkinci hedefin ödülü 5 dolar. Yani 3 dolar 500 Essence 5 dolar 2000 Essence. Ha, olabilir. Olabilir. Benim için çok büyük bir kötü bir durum değil. Hatta 340 düşürülmüş bir puan. Normalde 360'tı bu. 340'a ulaşmak çok daha kolay. Yani ilk hedefi aslında birçok kişi yapıp 500 Essence'i alacak. Kaldı ki bazen ilk hedefi yapamayabiliyoruz. Mesela 350'de kalabiliyoruz. Bu durum için ilk kısmı düşürülmüş olması bence güzel bir gelişme. Essence kısmına da çok takılmadım açıkçası. Daha önce de belirttiğim gibi burada da ekstra ödülleri yazmışlar. Örnek veriyorum. 2 kaloriyle ilk hedefi yaparsanız 500 buradan 250 buradan 3 kaloriyle yaparsanız 500 buradan 250 daha 2 tane 250 alarak 1000 essence kazanabilirsiniz. Ekstra kaloriyle kazanma olayı burada bu şekilde ilerliyor. Mesela 420 hedefindesiniz. 3 kaloriyle 420'yi geçtiniz. Tabii zor bir durum ama örnek vermek açısından söylüyorum. 3 kadro ile geçerseniz 100 dolar ilk kadro için, diğer 2 kadro için 50'şer dolardan 100 dolar daha kazanıp 200 dolar kazanmış olabilirsiniz. Ekstra kadroyla aynı puana geçmenin olayı bu şekilde. Burada da Limited Rare ödülünü görüyorsunuz. Rare'de ikinci hedefte yine
cache var. Sadece ilk hedefte Essence vermeyi tercih etmişler. Super Rare'da da sadece Super Rare ve Unique birleşik bir turnuva bildiğiniz üzere. Bu devam ediyor aynı şekilde. Ve burada sadece Essence vermeyi tercih etmişler. Daha önce de bahsettiğim gibi Grand Prix olayı MLS tarafında 200 bin Essence'i 480 puanı geçenler arasında dağıtıyorlar ki 480 puanı çok fazla kişinin geçebileceğini düşünmüyorum. Bunu hesap edersek gerçekten ilk 480 puanı geçtiğinizde gerçekten güzel bir Essence miktarı kazanarak o günü keyifli geçirebilirsiniz. Video süresi oldukça uzadı ve bunun üzerine Essence açacağım. Hızlandırayım durumu. Japonya ve Kore'ye biraz daha az paylaştırmışlar. MLS'e biraz daha bonkör davranılmış. Bunlar ikisi de ayrı turnuva, bunu belirteyim. Onlar için de her biri için de 100'er bin vermişler ki tabii ki MLS'e daha kolay ulaşılıyor 480 puana. O yüzden biraz daha ılımlı bakılabilir bu duruma. Ödül tabloları, liderlik tablolarının ödülleri bu şekilde. Eğer bakmak istiyorsanız aşağı linkini de bırakacağım. Makalenin tamamını da okuyabilirsiniz. Buradan liderlik tablosu ödüllerine vesaire bakmak istediğiniz her şeye bakabilirsiniz. Bunun akabinde sıcak seriler 3x olacak. 5 hafta boyunca Japonya Ligi'nin sıcak serileri 3. Game Week'te başlıyor onlar için. Ama onlar için de aynı şekilde devam edecek bir süreç olacak. Onlar için de 7. maç gününe kadar devam edecekmiş sıcak serilerin 3x'i. Evet, burada da bir örnek vermişler. Normalde bu kadar kazanıyorsunuz. 3x'e bu kadar kazanacaksınız gibisinden. 3x ödüller de bu şekilde normalin 3 katı olacak bütün ödül baremleri. Bunlara da isterseniz yine aşağıya bıraktığım link üzerinden bakabilirsiniz. DNF tarafından maalesef bir çözüm bulamadıklarını söylüyorlar. Yani bulmak kolay değil aslında bence de ya. Bulmak kolay değil. O yüzden ne yapsam bazı kesim mutlu olamayacak bu durumda. O yüzden bu konuya bir şey söyleyemeyeceğim. Özel etkinlikler tekrar geri dönüyor. Eskiden haftalık veya aylık, ayda bir, 2 haftada bir veya haftada bir özel turnuvalar oluyordu. Mesela bir ara Kep 270 getirmişlerdi. Keyif almıştık. Veya bazı puan metrisleri değişiyordu. Örnek veriyorum, bir oyuncu top çaldığında artı 10 alıyor gibi bir durum oluyordu. Puanların yerlerini değiştiriyorlardı vesaire. Bu tarz etkinlikler tekrar gelecekler. Essence ve üretim kısmında da şu şekilde bu kartları ilk haftaları başladıktan sonra, ilk hafta maçları bittikten sonra craft edebileceğiz. Burada da tarihleri var. Hangi tarihte ile birlikte bunları craft edebileceğimiz yazıyor. Burada da daha önce belirttikleri Essence geçişinden bahsediyorlar. Bu arada elinizde Essence varsa sezon bitmeden önce birçoğunu harcamanızı öneririm. Bir önceki güncelleme videosunda belirtmiştim. Essence miktarının büyük kısmı sonraki sezona geçmiyor. Oldukça azaltılıyor. Bunu belirteyim. Koleksiyon kısmına gelelim. Şöyle bir şey. Normalde Common tarafında koleksiyon biriktirdiğimizde bazı ödüller veriliyordu bildiğiniz üzere. Örnek veriyorum. Common tarafında Vallecano'yu fulllediniz. 5 dolar indirim kuponu veriliyordu. Bu minvalde belki daha yüksek olur muhtemelen. Limited ve Rare taraf için de benzer ödüller verileceği söyleniyor. Bu yeni ligler için, 3 yeni lig için yine. Bakacağız. Ona bakacağız. Mühürleme kısmı sadece liderlik tablosuna geçerliydi zaten. 2 bölüm ayrı olacağı için Essence ve liderlik tablosu, yine liderlik tablosuna mühürleme kısmı devam edecek. Evet, gelelim son kısma. L15'ten L10'a geçecekmişiz. 13 Şubat'ta bu olayın başlayacağını söylüyorlar. Açıkçası bu konuya çok fazla bakmadım. Ama çok büyük bir handikapı olur mu zannetmiyorum. Yani şu an son 15 maçın ortalaması ile birlikte mesela Kep 260'ın altında kalmaya çalışıyoruz. Artık L10 ile birlikte son 10 maç ortalaması ile birlikte bunun altında kalmaya çalışacağız. Olay bu kadardı. Umarım her şeyi anlatabilmişimdir. Sormak istediğiniz sorular varsa yine aşağıdan sorabilirsiniz. Ödüllerimiz gelmiş. Onları alalım. Ve devam edelim. Şöyle hızlı bir şekilde alayım. Essence'leri açayım. 20 dakikaya yaklaşmış video. Çok daha fazla uzatmayalım. Hızlı hızlı Essence'lerimizi açalım. Yolumuza bakalım efendim.
Bu hafta zaten sadece sıcak serilerden bir şeyler kazanabildik. Gördüğünüz üzere bütün kazancımız sadece sıcak serilerde, bir miktarda Essence kazandık. Onlardan değineyim. Şunları aç artık, ver ya, ne olur. Bunu da oldukça uzattılar ya. Ben zaten görebiliyorum abi, hangi divden düşmüşüm, hangi divden çıkmışım. İstersem kontrol ederim. Her şeyi bana gösterme ya. Tamam, kapat. Hızlı bir şekilde göstereyim ne yaptık. Çok fazla uzatmayacağım. Common Color'u kurun bu arada. Common'ların sıcak serilerinden de e, ödüller alabiliyorsunuz. İndirim kuponları alabiliyorsunuz. Ödül 4 ve 5. seride indirim kuponu veriyor. Şu an tam hatırlayamadım ama 5 ve 20 indirim kuponu veriyorlar sanırım. 4. seride 5, 5. seride 20 diye hatırlıyorum ama tam emin değilim. Kontrol edebilirsiniz basit bir şekilde. Şu Türkçe'ye çevirdim, düzelteyim. Evet, muazzam şeyler olabilirdi burada bu arada. Bir Fabio Vieira asisti, bir Dompe golü veya kaptanlığı Vuckovic'e verip yine aynı şeylerle birlikte 3000 dolara kadar ödül alabilirdik. Ama burada sadece 20 dolar ilk sıcak seriler ödülü ve 750 Essence'le birlikte hayatımıza devam ediyoruz. Hmm, Bunun akabininde Limited'da da yine ilk seriyi yapıyoruz 5 dolar ve 250 Essence'le. Yine aynı Hamburg kadromuzda yolumuza devam ediyoruz. Onun akabinde Bundesliga'da bir şey yok. Jupiler tarafıma geldiğimizde bakıyorum. Herhangi bir şey kazanamamışız. Burada seri 3'teydik yanlış hatırlamıyorsam. Sıfırladık. Yine tekrar birden başlayacağız. Hollanda Ligi'nde ucu ucuna 361 yapmışız. Burada ilk seriyi aldık. Diğer kadrolarda maalesef pek bir şey yok. Onun akabinde burada bizi Tavernier kurtardı diyebilirim. Tavernier kaptanıyla birlikte 420 puana ulaşarak ikinci seriyi yaptık Challenger Rare tarafta. Maalesef Limited tarafta 3. seriden en düşüğe düştük. Yapacak bir şey yok. Kaldı ki bu kadro belki de podyum bile yapabilirdi ama olmayınca olmuyor işte. Onun akabinde dediğim gibi Limit tarafta hiçbir şey yapamadık. Contender tarafı bu hafta tam bir hüsran. Maalesef berbat bir sonuçla birlikte oradan ayrıldık. All Star'da da maalesef pek başarılı olamadık. Essence kısmına geçelim. 6000 Limited, 1700'de Rear'ımız var. Hızlı hızlı açalım. Şunu şuraya getireyim. Craft Simulator'a gidelim şimdiden. Belki bir şeyler olur. Ya Allah, bismillah diyelim. Pik atamıyoruz. Bakayım. Şimdi okey. Standart geldiğinde ne yapıyorduk? Kategoriye bakıyorduk abi. Bu bize ne veriyor diye. 3 yıldızsa açmıyorduk. Hızlı bir şekilde basıp hayatımıza devam ediyorduk. Davor Matijas. Az kaleci çektik lan. En iyisini bulmuşuz he. Helal lan bize. Limited yapayım. İyi. 3 dolar standarttan. 1300 essense. Okeyiz. Ver abi. Bir tane daha açıyoruz. Bu arada ben Tier 2'de de artık bunları açmayacağım. Onu belirtmiş olayım. Yine aynı. Bu sefer berbat bir şey açtık. Seni iade edelim ya, bakayım. Muhtemelen 50 kuruş falansındır. Bakayım. Aynen. Puanlarda. Yani. Puanlarda oldukça cacık. Belki 160 mı geri abi benim. Mallorca ile işimiz de yok aslında. Koleksiyon falan olsaydı olabilirdi. Bir tane daha kötü açarsam Rare'e geçelim. Kategoriye bakalım. Hmm. Yok ya, yine açmayacağım. Yasser Asprilla mı? Oo, GSM'in yeni topçu indirmişiz. İyi lan. İyi, biliyor musun? Para ediyor mu acaba? GSM'in yeni topçu 3 dolar, okeyiz. Hızlıdan okuturuz bunu. Çok tanıdığım bir topçu değil ama muhtemelen para etmez. Sol Baken varmış. En iyi kart buymuş. Sol Baken'de Asprilla ile aynı fiyatta. O yüzden üzülecek bir durumumuz yok. Hayatımıza devam ediyoruz.
Şimdi bir tane Rear açacağım. Rear'da 10 numarayı açmak istiyorum. Neden diye sormayın, bilmiyorum. Evet, 10 numarayı açacağım. Special Tire 2 gelmesi güzel oldu. Bu yedek kaleci lan. Yedek kaleci geldi Tire 2'den. Ne iş? Böyle bakıyorum, Elkanus. Elkanus iyi para edebilirdi. Onun dışında da çok bir şey yok gibi. Guerrero yak. Bunu kapatalım. Elkanus. Evet, iyi para edebilirmiş. 90 dolar falan. Yedek kalecimiz ne ediyor? Estonya milli çocuk ama. 30 dolar. Okey. Yani 25'e falan gitmiş. Milli de bunu. Gerçi 12-16'ya da gitmiş ama milli de bunu okuturuz diye düşünüyorum. Devam edelim abi. Okeyiz. Limited'a geçelim. Yine standart. Şöyle bir kategorimizi kontrol edelim. Berbat bir kategori. Gram Carry. Bunu da iade edelim. Bunu açıp kategoriye bile bakmadan direkt olarak bir numarayı açalım. Pek bir anlamı yok yani. Zaten 500 esansımız kaldığı için. Overeem son zamanlarda formda ama Tier 2 olacağını pek zannetmiyorum ya. Hatta Tier 1'miş Overeem bu arada. Dürüst. Overeem o kadar, o Overeem son puanları bayağı iyi para ediyordur. Ulan Raider'ı bile 14 dolarmış. Nasıl para edecek? Yani 3.60. Şu puanlar Asprilla ile aynı fiyat. Okeyiz ya. Çok iyi açmadık ama sağlık olsun. Ne açtık? Yani Rare'la birlikte bir 30 dolar falan açmışızdır diye düşünüyorum. Umut ediyorum. Hayal ediyorum yani. Satacağımız fiyatlar tabii muamma ama aşağı yukarı bir 30 dolar açmışızdır diye düşünüyorum. Efendim, dediğim gibi herhangi bir aklınıza takılan bir şey varsa, tam anlayamadığınız bir husus varsa veya bunu anlatmadığınız dediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Videoyu beğenip abone olsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bunun akabinde hala Sorare kaydolmadıysanız ben şu an Sorare partneriyim. Şuradan ya da şuradan o videoyu izliyorsunuz, tıklıyorsunuz ve 150 dolarlık indirim kuponu kazanıyorsunuz. Tabii ki benim linkimle girdiğiniz için, normal linklerle girerseniz daha düşük miktarda yine indirim kuponları alabiliyorsunuz tabii. Efendim, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Bay bay.